Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Nohut pişireceğiz. Etli olarak pişireceğiz ve güveç tenceresinde pişireceğiz. Hemen yemeğimizi hazırlamaya geçelim. Nohutumuzu akşamdan ıslattım. Çünkü 12 saat önceden ıslatmak gerek ki kabarsın. Akşamdan ıslatırsanız sabahleyin pişirirsiniz. Şöyle iri iri nohutlarımız oldu. Etlerimiz burada şöyle etli olarak yapacağız. Ve tenceremiz de burada güveç tenceresinde pişireceğiz. Şimdi ilk aşamada ne yapıyoruz? Nohutları önce bol suda bir yıkayalım. Evet, nohutları bol suda yıkadım arkadaşlar. Bakın iri taneli beyaz nohutlarım. Şimdi tencereyi alıyorum şuraya. Tenceremizin alt kısmına etleri diziyoruz. Şöyle parça et. Şöyle alt kısmına koyduk biraz et. 300 gram kadar falan etimiz var. Fazla değil arkadaşlar. İsterseniz daha da fazla koyabilirsiniz. Şimdi üzerine nohutu döküyoruz. Nohutun üzerine su ilave ediyoruz. Şöyle hemen soğuk su. Üzerine biraz çıksın çünkü pişene kadar kaynayacak. Eğer yetmezse tekrar su koyacağız üstte ama kaynak su koyacağız bu sefer. Şimdi ocağımızı yakalım. Şöyle. Hemen ocağımızı yaktık ve güvecimizi koyuyoruz. Kapağını kapatalım kaynasın. Evet, yemeğimiz kaynamaya başladı. Bakın şu anda kemikli etlerle birlikte nohut yemeğimiz kaynıyor. Böyle üzerinde köpük olursa köpüğünü de alacağız. Çünkü etlerden köpürme olabilir. İlk aşamada yok şu anda. Gördüğünüz gibi öyle kaynayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine bir tane soğan doğradım. Bunu çiğden üzerine şöyle bırakıyorum. Bunu çiğ olarak koyuyorum arkadaşlar. Biraz da şeker ilave edeceğim. Nohutun hem kolay pişmesini sağlayacak hem de acısını alacak. Kendine has acılar olur her zaman. Baklagil ve sebzelerde genelde böyle kendine has acısı olur ve bu şeker bu acısını alacaktır. Biraz soğudu. Şimdi tekrar açalım altını, biraz hızlandıralım. Şimdi kapağını tekrar kapatıyoruz. Tabi taşırmadan bir şekilde kaynatacağız. Bir tarafa da sıcak suyumuzu hazırlayacağız. Çaydanlığı doldurdum. Onu da kaynatacağım burada ki yetmezse ilave edeceğiz. Kaynar su tabii ki de. Hemen onun altını da yakayım da ısınsın. Çünkü nohutlar şiştikçe su içecektir. Su ilavesi gerekecektir. Onun için sıcak suyumuz hazırda dursun. Bakın kaynıyor şu anda tıkır tıkır. Öyle kaynasın. Henüz tuzunu atmadık. Tuzunu daha sonra atacağız. Şöyle bakalım. Bakın tıkır tıkır kaynıyor. Şöyle bakalım. Oo, çok güzel. Devam etsin kaynamaya. Şu anda suyu var ama yetmezse yine koyacağım. Suyu kaynattım burada hazır. Yemeğimize bakıyoruz. Bakın bayağı pişmeye başladı. Şimdi üzerine soğanını hazırlayacağım. Hemen buradaki ocağı yakıyorum. Fazla kıpırdatmıyorum çünkü güveç tenceresi aldır olur gezmez her yere. Onun için olduğu yerde kaynasın o. Şöyle bir göz ayarı yağ döküyorum. Tamamdır. Üzerine 2 baş soğan doğradım ufak ufak. Onları ilave ediyorum. Yeşil biber, 2 tane de kapya biberim var. Ufak ufak, onlar da fazla büyük değil. Onları da doğradım. Şöyle 2 diş de sarımsağım var. Hemen onları şöyle doğrayıverelim iri iri. Evet, sarımsaklarımızı da doğradık. Şimdi güzel bir kavuruyoruz soğanlarımızı. Soğanlar tamamen yumuşayana kadar kavuracağız. Bayağı bir kavurdum. Daha da kavrulacak. Şimdi üzerine salçasını ilave edeceğiz. Şöyle salça koyuyoruz bolca. Domates ve biber karışık salça arkadaşlar. Merak edenlere. Evet, salçamızı da kavurduk. Soğanlar bakın bayağı bir azaldı.
Bayağı bir pişti, kavruldu. Şimdi onu ocağı kapatıyoruz. Yemeğimizi açıyoruz. Şimdi yemeğimizin üzerine hazırladığımız salçalı soğanlı sosu döküyoruz. Şöyle biraz su suyundan tekrar içindekileri ziyan olmasın. Karıştıralım. Of, çok güzel oldu. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Şimdi bu şekilde kaynasın, yine devam etsin. Şöyle birkaç tane de ben acı biber atacağım. O isteğe bağlı arkadaşlar, atmayabilirsiniz. Sevenler atabilir. Şöyle acı biberlerimiz de var. Üzerine birkaç da acı biber attım. Şimdi kaynamaya devam etsin. İyice nohutlar ve etler tamamen pişsin. Haydi bakalım. Evet, yemeğimize şöyle bir açalım yine. Evet, bayağı pişmeye başlamış arkadaşlar. Şimdi tuzunu veriyoruz. Göz ayarı tuzunu ilave ediyoruz. Şimdi tuzuyla pişecek nohutlar içine tuzunu alacak. Etlerimiz pişecek. Şu an biraz su daha ilave edelim. Suyumuz kaynak zaten. Böyle pişerken soğuk su asla koymuyoruz. Şöyle yapalım ki şimdi kaynamaya devam etsin tuzuyla birlikte ve tamamen pişsin. Haydi bakalım. Evet, yemeğimiz, bakalım arkadaşlar, artık yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişti. Etleri de gösterelim şöyle. Vallahi lokum gibi oldu. Bak bak, dağılıyor. Çok güzel. Şimdi ocağı kapatıyorum arkadaşlar. Pişti yemeğimiz. Birazcık servis tabağına koyacağım size göstermek için. Şu anda ocak kapalı ve yine kaynıyor. Çünkü güveç tenceresinde olduğu için tabii güveç hadedine soğumaz. Şöyle koyalım bakalım. Tabağımıza yemeğimizden koyuyoruz. Biraz da şöyle etlerimizden. Parça et. Biraz daha. Daha ne olsun arkadaşlar, mis gibi, lokum gibi nohut yemeği pişirdik. Birazcık da tabii suyundan koyuyorum ki şöyle yemeğimiz çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şöyle yakın plandan etlerini gösterelim, yemeğimizi gösterelim ve harika oldu. Tabii birazcık şimdi tadına bakacağım sizin için. Harika bir güveçte etli nohut pişirdik arkadaşlar. Güveçte çok da güzel oldu. Tam bir kış yemeği. Şöyle bir kaşık alıyorum yemeğimizden. Vallahi süper oldu be. Çok güzel oldu. Sıcak. Şu anda biraz yana yana tadına bakacağım. Daha sonra videoyu bitireceğiz tabii ki de. Gerçekten de sıcak yani. Oo, et lokum gibi pişmiş. Biraz da nohutunu tadalım. Akşamdan ıslarsanız nohutun pişirme süresi çok daha kısalır. En az 12 saat önceden nohutunuzu ıslamanız lazım arkadaşlar. Anca pişiyor ama düdüklüde tabii ki de daha çabuk pişer. Normal güveçte 1 saate yakın zamanda pişti. Evet, yemeğimiz pişti. Çok da güzel oldu. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bitirmeden önce ne diyoruz her zaman? Olduğu gibi kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Abone olanlar da bildirimleri açsın. En güzel videolarımdan hemen haberi olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel videolarda görüşmek üzere.